Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dijital bir finansal devrimi ateşleyen ilk kripto para birimi olan Bitcoin'in inanılmaz tarihinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Dürüst olmak gerekirse çoğu insan bir gün çok zengin olmanın hayalini kurar. Gerçek şu ki hepimizin milyoner olma şansı vardı. Yeterince erken davrananlar bugün para içinde yüzüyor. 2011 yılında bir Bitcoin 1 dolar değerindeydi. 10 yıl sonra 50 bin dolar oldu. 2019'dan bu yana değeri tekrar 10 kat arttı ve 2020'nin sonundan itibaren Bitcoin 6 ay içinde 5 kat yükseldi. Heyecan ne kadar büyükse kaybetme korkusu da o kadar büyük olur. Ya ileride torunlarıma Bitcoin'in ne olduğunu açıklamak zorunda kalacağım ya da neden hiç almadığımı açıklamak zorunda kalacağım. Birçokları için Bitcoin zengin olmanın nihai reçetesinden çok daha fazlası. Şimdi gizemli kökenlerinden bir marka haline gelmesine kadar Bitcoin'in hikayesine kısaca bakalım. Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir kişi veya bir grup kişi tarafından yaratıldı. Konsept, peer-to-peer bir elektronik ön bellek sistemi olan Bitcoin adlı bir beyaz kitapta tanıtıldı. Bu çığır açan belge, güvene dayanmayan bir dijital işlem sistemi oluşturmak için peer-to-peer bir ağ kullanma yöntemini öneriyordu. Bitcoin'in ilk işlemi Ocak 2009'da Nakamoto ve Hal Finney adlı bir ilk dönem kullanıcısı arasında gerçekleşti. Bitcoin'in ilk günlerine küçük çevrim içi forumlarda kullanımı ve 2 pizza için 10.000 Bitcoin ödenmesiyle bilinen ilk gerçek para transferine damgasını vurdu. Bitcoin'i çevreleyen ve genellikle doğrulukları teyide muhtaç birçok hikaye var. Bu videoda en yaygın olan 7 efsaneyi mercek altına alacağız. Mayıs 2010'da Bitcoin popülerlik kazandıkça geleneksel finans sistemini bozma ihtimalini gören finansal otoritelerin ve kripto paracıların da dikkatini çekmeye başladı. İlk Bitcoin borsası Mt. Gox, Temmuz 2010'da faaliyete geçti ve Bitcoin'in erken dönem ticaretinde önemli bir rol oynadı. Bitcoin'in yolculuğu pek de sorunsuz geçmedi. Yaklaşık 750 bin Bitcoin'in çalındığı 2014 yılındaki Mt. Gox saldırısı gibi önemli zorluklarla karşılaştı. Tüm bu aksiliklere rağmen Bitcoin ana akım tarafından tanınmaya ve kabul görmeye başladı ve değeri önemli ölçüde arttı. Bitcoin'in temelini oluşturan teknoloji bir bilgisayar ağındaki tüm işlemleri kaydeden merkezi olmayan bir defter olan blok zinciri olarak adlandırılır. Bu teknoloji yalnızca Bitcoin'i desteklemekle kalmamış, aynı zamanda bir dizi başka kripto para birimini ve dijital yenilikçiliği de teşvik etmiştir. Son yıllarda Bitcoin'in hem perakende hem de kurumsal yatırımcılar tarafından yaygın bir şekilde benimsenmesi, Japonya gibi ülkelerde bir ödeme şekli olarak kanunen tanınması ve büyük şirketler tarafından yapılan yatırımlar Bitcoin'in yasal yakınlığını sağlamlaştırmıştır. Fiziksel olarak var olmayan ve herhangi bir maddi değere sahip görünmeyen bir dijital para birimi nasıl çevrim içi ve vazgeçilmez olarak kabul edilebilir? Bitcoin insanları neredeyse diğer tüm finansal konulardan daha fazla kutuplaştırıyor. Karşıtları onu spekülatif bir oyuncak olarak görmezden gelirken, destekçileri onu paranın geleceği ve adil bir finansal sistemin anahtarı olarak göklere çıkarıyor. Ancak birkaç saat içinde tüm servetinizi 2'ye katlayabilecek ya da yok edebilecek kadar değişken bir para biriminin cazibesinin ardında ne var?
Bitcoin gerçekten itibari para sisteminin sorunlarına bir çözüm mü yoksa sadece bir efsane mi? İşte en büyük 7 Bitcoin efsanesinin gerçek mi yoksa uydurma mı olduğunun açıklamaları. Birinci efsane, sonsuz sayıda Bitcoin var. Hemen söyleyeyim, bu yanlış. Bitcoin protokolü var olabilecek toplam Bitcoin sayısının 21 milyon ile sınırlı olduğunu öngörmektedir. Yani sonsuz sayıda Bitcoin olmayacaktır. Protokoldeki yuvarlama nedeniyle gerçek sayının 21 milyondan biraz daha az Bitcoin olması muhtemeldir. Nihai sayıya 2140 yılında ulaşılması bekleniyor. Kripto ticaret platformu olan Coinbase.com'a göre daha fazla Bitcoin olması imkansız. Bunun nedenlerinden biri mucit Satoshi Nakamoto'nun sonsuz miktarda üretilmesini önlemek istemesidir. Kesin rakam olan 21 milyon Bitcoin ağının teknik parametrelerinden kaynaklanmaktadır. İkinci efsane, Bitcoin'in gerçek bir değeri yoktur. Evet, Bitcoin'in gerçek bir değere sahip olup olmadığı sorusu oldukça tartışmalıdır ve bu aslında değer kavramının nasıl tanımlandığına bağlıdır. Bitcoin'e yöneltilen temel eleştirilerden biri, dijital para biriminin işlevsel bir para birimi olmadığı, bir şirketin parçası olmadığı ve bu nedenle gerçek bir değere sahip olmadığı iddiasıdır. Bitcoin'in değeri yalnızca arz ve talep ile piyasa duyarlılığı tarafından belirlenmekte. Tüm zamanların en büyük devrimi, paramız neden ölüyor ve bundan nasıl kar edebilirsiniz adlı kitabın Bitcoin ve parasal tarih konularında tanınmış finans uzmanları olan yazarları Mark Friedrich ve Florian Kössler bu konuda temel bir yanlış anlam olduğunu açıklıyor. Yazarlar kitaplarında Bitcoin'in bir ödeme aracı olarak yaygın bir şekilde kullanabilmesi için önce bir değer deposu olarak kendini kabul ettirmesi gerektiğini belirtiyorlar. Bu sıralama tarihsel olarak temellendirilmiştir. Örneğin altın bir değişim aracı olarak kullanılmadan önce yüzyıllar boyunca bir değer deposuydu. Kasıtlı ve bilinçli olarak seçilen 21 milyon Bitcoin sınırı Bitcoin'in değerini uzun vadede güvence altına almaya amaçlamakta. Bu yapay sınır Bitcoin'i altın gibi kıt bir emtia haline getirmekte ve enflasyonist eğilimlere karşı koymayı amaçlamaktadır. Üçüncü efsane, Bitcoin altın gibi bir değer deposu değildir. Bu doğru değil. Eleştirmenler Bitcoin'in altın gibi güvenilir bir değer deposu olmadığını, bunun başlıca nedeninin de aşırı dalgalanma olduğunu savunuyor. Binlerce yıldır istikrarlı bir değer deposu olarak kabul edilen altının aksine Bitcoin güçlü fiyat dalgalanmalarına maruz kalmakta ve bu da onu birçok yatırımcı için cazip olmayan bir yatırım haline getirmektedir. Buna ek olarak Bitcoin elektronik, havacılık ve dişçilik alanlarındaki endüstriyel uygulamalarıyla altının sahip olduğu gibi temel bir değer temelinden yoksundur. Altın olmadan mücevher üretimini hayal etmek imkansızdır. Eleştirmenlere göre Bitcoin spekülatif bir yatırım aracından başka bir şey değildir ve istikrarlı bir değer deposu değildir. Finans ve Bitcoin uzmanları Friedrich ve Kössler bu efsaneye karşı çıkmaktalar. Yazarlara göre dolar, avro ya da yen gibi itibari paralarımız artık güvenilir bir değer deposu değil. Bunun yerine merkez bankaları ve hükümetler para yaratma konusunda mutlak bir tekele sahipler ve ellerinde bulunan bu tekeli örneğin yeni para basarak ve böylece enflasyonu körükleyerek defalarca kötüye kullandılar. Avroya baktığımızda mevcut para politikasının sorunlarını görebiliriz. Avrupa Birliği İstatistik Dairesi'ne göre avro kullanılmaya başlamasından bu yana satın alma gücünün neredeyse %40'ını kaybetti. Altınla kıyaslandığında kayıp
%90'ın üzerinde ve Bitcoin ile kıyaslandığında Avro'nun neredeyse hiçbir değeri yok. Öte yandan Friedrich ve Köstler'e göre Bitcoin her maddenin depolanmış ömrünü ve enerjisini enflasyon yoluyla devalüasyona karşı koruyor. Bitcoin mevcut parasal sisteme paralel olarak inşa edilmiştir ve insanlara fiyat sisteminin bir parçası olarak kalmak ya da şeffaf ve adil bir sisteme geçmek isteyip istemediklerine kendileri karar verme özgürlüğünü verir. Bitcoin insanlara bu paraları üzerindeki kontrolü geri verirken aynı zamanda otoriter rejimleri ve bankaları da güçsüzleştiriyor. Bitcoin'in yalnızca bir spekülasyon nesnesi olduğu düşüncesi çok dar görüşlü bir yaklaşımdır. Uzmanlara göre ister internet, ister yapay zeka ya da Bitcoin olsun her yeni teknoloji bir spekülasyon aşamasından geçiyor. Dördüncü efsane, Bitcoin bir aldatmacadır. Yanlış. Bitcoin'in bir aldatmaca olduğu suçlamasının asılsız olduğunu söyleyen Friedrich ve Köstler, Bitcoin'in hileli bir icat değil, merkezi olmayan bir dijital para birimi olduğunu savunuyor. Dolandırıcılığın temelinde kendisini zenginleştirmek için başkalarını kasıtlı olarak aldatan merkezi bir otorite yatar. Ancak Bitcoin açık kaynaklıdır, kimseye ait değildir ve kimse tarafından merkezi olarak kontrol edilmemektedir. Bundan kazanç sağlayan kurucular yoktur. Yazarlara göre kurallar şeffaftır ve geliştirme küresel bir topluluk tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Dolandırıcılık genellikle düzenlenmemiş platformlardan veya şüpheli sağlayıcılardan kaynaklanır. En büyük Bitcoin dolandırıcılığı 2022 yılında dünyanın en büyük ticaret platformlarından biri olan FTX'te milyarlarca avroluk müşteri fonunun zimmete geçirilmesiyle meydana geldi. Güvenlerini kaybeden müşteriler mevduatlarını çekmeye çalıştığında FTX iflasa sürüklendi. Kurucu Sam Bankman-Fried CEO'luk görevinden istifa etti ve daha sonra dolandırıcılık ve komplo kurmakla suçlanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu vakada olduğu gibi güvenliği zayıf kripto ticaret platformlarını veya müşteri hesaplarını hacklemeye ve bitcoinlerini çalmaya çalışan hacker grupları tarafından tekrarlanan dolandırıcılık vakaları da vardır. Kuzey Koreli bilgisayar korsanları Aralık 2024'te Japon kripto borsası DMM'den o sırada 308 milyon dolar değerinde olan 4503 Bitcoin'i çalmayı başardılar. ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI müfettişlerine göre bunlar muhtemelen Kuzey Kore devlet kontrolündeki hacker grubu Lazarus'un bir parçası olan Kuzey Koreli cyber aktörlerdi. Soruşturmaya göre saldırı şirket çalışanlarının e-posta yoluyla indirilmek üzere iş teklifi süsü verilmiş Trojan içeren dosyalar aldığı bir sosyal mühendislik saldırısıydı. Beşinci efsane, Bitcoin ile gerçek şeyler satın alamazsınız. İnsanların öncelikle Bitcoin ile değer artışı ve kar spekülasyonu yaptığı doğru değildir. Çok sayıda şirket Bitcoin'i bir ödeme aracı olarak kabul etmekte. Günümüzde Bitcoin gıda malzemeleri, uçak bileti veya otel rezervasyonu gibi çeşitli ürün ve hizmetleri satın almak için kullanılabilmekte. Destinia ve Travala gibi seyahat rezervasyon platformları Bitcoin kullanarak tatil rezervasyonu yapma seçeneğini sunmaktadır. San Francisco, New York ve Austin gibi bölgelerdeki bazı restoranlarda müşterilerin Bitcoin ile ödeme yapabileceği mekanlar sunmakta. ABD'nin bazı bölgelerinde Bitcoin'ler ipotek, kredi ya da ev alımlarında teminat olarak bile kullanılabiliyor. Örneğin finansal hizmetler sağlayıcısı PayPal, ABD'deki müşterilerinin Bitcoin ile satın alma ve ödeme yapmasına olanak sağlıyor. Friedrich ve Köstler'e göre
Bitcoin son 14 yılda dar alandaki bir projeden küresel çapta kabul gören bir teknolojiye dönüştü. Kurumsal yatırımcılar, şirketler ve hatta El Salvador gibi ulus devletler Bitcoin'e giderek daha fazla odaklanmaktalar. Bu ağ etkisi Bitcoin'in kabulünde ve dolayısıyla uzun vade değerindeki artışa yol açmakta. 6. efsane, Bitcoin tüm ülkelerden daha fazla elektrik tüketiyor. Bu maalesef doğrudur. Bitcoin ağının yıllık enerji tüketimi, örneğin Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi tarafından düzenli olarak tahmin edilmektedir. 2025 yılı için Bitcoin'in elektrik tüketiminin yaklaşık 120 ila 160 terawatt saat olacağı tahmin edilmektedir. Bu da kabaca Arjantin ya da İsveç gibi orta ölçekli bir ülkenin yıllık enerji tüketimine eşdeğerdir. Güç tüketiminin nedeni Bitcoin madencilerinin blok zincirine yeni bloklar eklemek için karmaşık matematiksel problemleri çözmeleridir. Bu süreç özellikle enerji yoğunlukludur. Merkezi olmayan ağın güvenliğini sağlamak da çok fazla enerji tüketir. Buna ek olarak kripto madencilik ağırlıklı olarak enerjinin ucuz olduğu ve fosil yakıtlardan elde edildiği ülkelerde gerçekleşmektedir. Küresel finans sistemi ile bir karşılaştırma yapmak zordur. Ancak daha yakından bakmaya değer. Araştırmalar geleneksel bankacılık sisteminin şubeler, bilgi işlem altyapısı, ödeme işlemleri dahil yılda yaklaşık 250 ila 300 terawatt tükettiğini göstermektedir. Bu Bitcoin ağının sarfiyatının 2 katından daha fazla. Bununla birlikte küresel finans sisteminin Bitcoin'den çok daha fazla işlem gerçekleştirdiği ve daha geniş bir işlevsellik sunduğu unutulmamalıdır. 7. efsane, Bitcoin zengin olmanın güvenli bir yoludur. Buna pek de doğru diyemeyiz. Henley & Partners tarafından hazırlanan 2024 yılı kripto zenginlik raporuna göre dünya genelinde yaklaşık 85 bin Bitcoin milyoneri bulunmakta. Bu bir önceki yıla kıyasla %111'lik bir artış anlamına geliyor. Bu kişiler 1 milyon ABD dolarından fazla değere sahip Bitcoin'leri ellerinde bulunduruyorlar. Dolayısıyla Bitcoin alıcılarının Bitcoin ile zengin olması imkansız değildir. Ancak zenginliğinin garantisi yoktur. Bitcoin son derece değişkendir ve yatırımlar hem yüksek karlara hem de zararlara yol açabilir. Bununla birlikte Bitcoin'in önemi daha karmaşıktır ve sadece Bitcoin ile zengin olma olasılığının çok ötesine geçer. Bitcoin'in gerçek değeri insanların para ve değer anlayışını değiştirebilecek devrim niteliğinde bir teknoloji olmasında yatmaktadır. Yalnızca kısa yoldan zengin olmayı umanlar, Bitcoin'in daha büyük sosyal ve teknolojik etkilerini gözden kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Bugün itibariyle Bitcoin hem spekülatif ilgiyi hem de gerçek dünyadaki faydayı yansıtan değeriyle finans dünyasında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Bitcoin'in geleceği çevresel etki ve küresel ekonomideki rolüyle ilgili tartışmalarla birlikte hala biraz sallantıda gibi görünüyor. Anonim başlangıcından küresel bir finans fenomeni haline gelmesine kadar Bitcoin'in hikayesi yenilikçiliğin, gücünün ve merkeziyetçiliğe olan inancın bir kanıtıdır. Zenginin parasının çenemi daha fazla yormadan yine bir videonun sonuna geldik. Daha fazla bilgilendirici içerik için hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna tıklamayı, iletişim ayarlarını açmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda bir başka konuda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.